Bu videonun konusu din ve ahlak ilişkisi. Yaygın bir görüş var. O görüşe göre ahlak iki türlü temellendirilir. Ahlak ya dine dayandırılır ya da dinsel olmayan açıklamalara dayanır. Din toplumsal bir olgudur. Toplumsal bir olgu olduğu için çıkmış olduğu dönemde insanlara belli bir ahlak kazandırmıştır. Bunu kabul ederim. Ancak dinsel düşünce belli bir süreç içerisinde yaşamla ve bilimle çelişmeye başlar. Çağımızda dünyadaki ahlak artık dinle temellendirilemez. Tam tersine din ahlakla çatışır. İşte bu videoda din ile ahlak arasındaki ilişkiyi irdelemeye ve ahlak ile dinin neden birbiriyle çatıştığını göstermeye çalışacağım. Dindar olmayan birçok insan ve felsefeciler de dinin insanlara ahlak kazandırdığı görüşünü ileri sürerler. Ben de geçmişte böyle düşünenlerden biriydim, açıkça söylemek gerekirse. Fakat uygarlık tarihi üzerine okuyup düşünmeye başladıktan sonra görüşlerim değişti. Tek tanrılı dinlerden önce toplumların ahlaksız olduğu varsayılıyor. Ama bu toplumların da kendi ahlakları ve kendi kuralları vardı. Çünkü bir toplumun din olsun olmasın ayakta durabilmesi için bir takım kurallara ihtiyacı vardır. Bu kurallar için tek tanrılı din gerekli değildir. Çin ve İsveç gibi dine bağlı olmayan toplumların ahlaksız olduğu sanılır. Fakat bugün biliyoruz ki İsveç'te toplumun büyük bir kesimi dine bağlı olmadığı halde çok daha ahlaklı bir şekilde yaşam sürdürmektedir. Tabii şimdi ahlak üzerine konuşuyoruz da konu şu, ahlak nedir? Ahlak deyince neyi anlamamız gerekiyor? Ahlakı tanımlamak çok zor iş. Neden? Çünkü ahlak anlayışı çağlardan çağa ve toplumdan topluma göre değişmektedir. Fakat yine de genel bir tanım yapmak mümkündür. Kabul edilebilir bir tanım şöyle. Ahlak, iyilikle kötülüğü ayırt etmeye yarayan ve insana iyilik konusunda yol gösteren bir kılavuzdur. Böyle bir tanım kabul edilebilir. Peki ama iyi ne demek? İyiye nasıl ulaşılır? Bu konuda temel olarak 3 görüş var. Birinci görüşe insanlar genel olarak iyilik yapma sendromuna, yani kendilerini tatmin etmek için iyilik yaparlar. Bazı insanlar ise günün birine kendisine de iyilik yapılsın diye başkalarına iyilik yaparlar. Bazı insanlar ise Tanrı'yı memnun etmek için iyilik yaparlar veya Tanrı'dan korktukları için kötülük yapmaktan çekinirler. Tabii bu 3 anlayış birçok filozof tarafından, birçok düşünür tarafından eleştirilmiştir. Çünkü burada iyilik yapmak faydaya, haza, kendini tatmin etmeye dayandırılmaktadır. Oysa filozoflar açısından nedensiz bir şekilde iyilik gösterilirse buna iyilik denilir diye bir görüş var ki benim de esas olarak katıldığım bir görüştür bu. Üstelik Aristoteles de böyle düşünenlerden biridir. Antik Yunan'da bilgili olan insan erdemlidir. Yani ahlakın bilgiyle oluştuğunu ileri sürmüşlerdir. Tek tanrılı dinlerde ise şu görüş egemen, ahlak Tanrı'nın bizim kalbimize işlemiş olduğu ilahi bir nişandır. Yani dinsel yaklaşım ahlaki değişmez katı, her zaman için geçerli olan bir şey olarak kabul eder. Oysa biliyoruz ki 100 yıl önceki ahlakla bugünkü ahlak birbirinden farklıdır. Evrimci ve ontolojik ahlak anlayışı ise şunu ileri sürer. Ahlak belirli bir evrim süreci içerisinde ortaya çıkar. Yani belki örnek vermek gerekirse feodal toplumdaki, aristokratik toplumdaki ahlak anlayışıyla
kapitalist toplumdaki bugünkü ahlak anlayışı birbirinden farklıdır. Almanca'da özellikle ahlak ile etik birbirinden ayrılır. Ahlak, moral veya moralitet denilir. Etik ise genellikle zıtlık kayıt olarak ele alınmıştır. Özellikle Hegel tarafından. Moral, öznel ahlak, etik ise nesnel ahlak olarak bu şekilde bir tanımlama yapmak mümkündür. Hegel'in insan konusunda söylediği bir şey vardı. İnsanın hakiki varlığı onun yapmış olduğu eylemlerdir. Yani insan eylemleriyle gerçek varlığını ortaya koyabilir. Şimdi dinsel bilince sahip olan dindar insanlar da eylemde bulunurlar. Ne yaparlar? Oruç tutarlar, namaz kılarlar, dua ederler. Bu eylemler dindar insanların eylemleridir. Peki bu eylemler dünyayı değiştirir mi? Hayır. Niye dünyayı değiştiremiyor? Aşkın bir tanrı fikri, doğaüstü yaratıcı bir tanrı fikri insanın yaratıcılığını elinden alır. Aynı zamanda nedensellik bilincinde de yoksun olduğu için nedenini anlayamadığı bir şeyi değiştiremez. Örneğin dinlerde önemli bir kavram vardır. Merhamet duygusu. İşte bir yoksul karşısında, bir dilenci karşısında merhamet edilmesi gerektiği var. Merhamet duygusuna sahiptir. Fakat o yoksulluğun nedeni üzerine kafa yormaz. Nedenlerini araştırmak istemez ya da araştıramaz. Çünkü dinsel bilinç her şeyin nedenini Tanrı'da gördüğü için diğer nedensellikleri kabul eden bir anlayışa sahip değil. Dolayısıyla bu dünyayı hor gören, bu dünyayı Tanrı'nın ürünü olarak her değişiği Tanrı'nın iradesiyle izah etmeye çalışan dinsel bilinç bu dünya üzerinde söz söyleyecek durumda değil. Dindar insanın bu dünyada etkin olabilmesi için öteki dünya fikrini bırakması lazım. Hegel bu nedenle dinsel bilinci mutsuz bir bilinç olarak adlandırdı. Neden? Çünkü değiştirmek istiyor fakat bu dünyayı değil, değiştiremeyeceği öteki dünya için eylemlere girişiyor. En yüksek değer olarak Tanrı'yı gören din ile en yüksek değeri insan olarak gören hümanizm birleşmez. Yani ya Tanrı ya insan. Dindar insan Tanrı'ya karar verir. Hümanist insan insana karar verir. Yani din Tanrı'ya bağlı olmayı en büyük erdem olarak, Tanrı'ya itaat etmeyi, inanmayı en büyük erdem olarak telakki etmektedir. Oysa pratik hümanizm açısından en büyük erdem dayanışmadır. İnsanın bu dünyada ahlaklı olması. Özgürlük ile Tanrı'nın her şeyi belirlediği görüşü birbiriyle çelişir. Buyurma ve itaat insan özgürlüğünü ortadan kaldırır. Özgürlüğün olmadığı yerde gerçek bir insani hümanist ahlak ise yeşeremez. Nasıl ki antik Yunan'da özgürlük çağının yitirilmesi sonucu bireyciliği yayan stoacılık yükseldiyse, Türkiye'de ise tersi bir gelişmenin yaşanması mümkündür. Yani bu dünyaya yabancı olan ve uzak duran teoloji ve dinsel düşüncenin gerilemesiyle özgür düşünce yükselecektir. Ahlakı dinin tekelinden kurtarmak. Ahlaklı ve adil bir yaşam için gerekli olan nedir? Burada ben kendi bakış açıma göre 3 noktaya vurgu yapıyorum. Birincisi bilim ve felsefenin kılavuzluğu. İkincisi sömürüsüz bir yaşam için siyasi irade ortaya koymak. Üçüncü olarak da sevgi ve dayanışma duygularını güçlendirmek. Bu üç şey ise insanların ahlaki açıdan eğitilmesini gerektirir. Ancak ahlaki eğitimde iki temel şeyi gerektirir. İnsanın aklını, bilincini, iradesini güçlendirmek ve itaat kültürünü zayıflatmak. Bu ikisiyle ancak insan gerçek bir ahlaki eğitim yaşamış olur. Videoya son veriyorum. Bir başka videoda görüşmek umuduyla.